Merhaba arkadaşlar, ben Elif Pirenvise. Bebeğim Örgülerim örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bir önceki videomda sizlere güzel bir salopet anlatımı yapmıştım. Koton iplerle örmüştük bu çalışmayı. Buna kombin olabilmesi için bir patik bir de bere anlatımı yapacağımı söylemiştim. Bugün size bu görmüş olduğunuz patiğin anlatımını yapacağım. Biraz farklı bir çalışma, dikişsiz ve misinalı şişle örülen bir çalışma. Hemen başında videonun belirteyim. Hiç dikişimiz yok arkadaşlar. Şu bilek kısmından başlayacağız. Dönerek öreceğiz. Burun kısmını ve taban kısmını örerek bitireceğiz. Ve şöyle görmüş olduğunuz gibi bir kordon çalışmasıyla da bunu süsleyerek tamamlayacağız. Salopeti örerken 2 tane 50 gram ip kullandım. Birini ön tarafa, birini arka tarafa kullandım ve şu üst askılar ve lastik kısmında geri kalan 2 yumağımdan artan ipleri kullandım. Ondan artan iplerle arkadaşlar, yani 2 tane 50 gramlık iple beraber hem salopeti örmüş oldum hem de bir çift patik örmüş oldum. Hatta ipim arttı. Bu kadar da elimizde ipimiz var. Yani 2 tane 50 gram iple beraber örebileceğiniz böyle güzel bir kombinasyon olmuş oldu. Şöyle biraz kaldırırsam kameramı. Yine salopetimle uygun büyüklükte arkadaşlar. Salopetim 0-1 yaşın giyebileceği büyüklükteydi. Patiklerim de yine aynı şekilde 0-1 yaşın kullanabileceği büyüklükte güzel bir patik çalışması. Evet. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle örüp bitiren arkadaşlar, hangi iple ördünüz, kaç ayla ördünüz ve örerken edindiğiniz tecrübeleri benimle paylaşırsanız mutlu olurum. Şimdi hazırsak bu güzelliği örmeye başlayalım. Arkadaşlar, patik çalışmamda yine salopetimde kullanmış olduğum ipimi kullanacağım. Etrofil'in Bambino Lux Koton serisi 50 gram ve 105 metre uzunluğunda bir örgü ipi. Renk numaram 70327 arkadaşlar. İpimiz yine koton bir ip. %60 organik koton ve %40 premium anti peeling akrilit içeriği olan şöyle orta kalınlıkta çok güzel bir örgü ipi. Misinalı şişle öreceğiz arkadaşlar. Hiç dikişimiz olmayacak. Şöyle uzunca misinası olan bir örgü şişi. 80 santim benim misinamın uzunluğu ve lastik kısmından örgümüze ilmek atarak başlayacağız. Hemen başlayalım. Ben 3 numara şiş kullanacağım ama eli sıkı olan arkadaşlar 3,5-4 milimetre kullanabilirler. Şimdi 32 ilmek atarak önce örgümüze başlıyoruz. Bakın. Klasik ilmek atma tekniğiyle 32 ilmek şişimize atıyoruz. Şöyle bol bir başlangıç olmasına dikkat edelim. Burası patiğimizin bilek kısmı. Eğer burayı sıkı yaparsak dar bir bilek kısmı olur. Bebek rahatça giyip çıkartamayız bebeğimize. O yüzden böyle bolca ipimizi çok sıkmadan 32 ilmek şişimize atalım. Evet, şişime tam 32 ilmek attım. Bakın sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ve 32. Şimdi arkadaşlar, tam 16 ilmek sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16. ilmeğimin hemen yanında. Şöyle 16 bu, 17 bu. Misinamı şöyle çıkartıyorum.
Şimdi birleştireceğiz ve bütün bir şekilde öreceğiz. Bunu bu yüzden yapıyoruz. Şu ilmeklerimizin düzgün olduğuna emin olalım. Bakın. 16 bir tarafta, 16 bir tarafta. Şimdi örecek olduğum şiş, bakın ipim de burada. Örecek olduğum şişi boşa çıkartıyorum. Şurada biraz misinamda pay var. O yüzden misinanız ne kadar uzun olursa o kadar rahat örersiniz. Şimdi bakın iki tarafı birleştireceğim. Şunların düzgün olduğuna önce emin oluyoruz. Evet. Şimdi başlıyoruz. Bakın. Geliyorum. Lastik örgüyle öreceğiz. Şu ilk ilmeği biraz sıkı sıkı. Bakın şöyle sıkı sıkı ördüm. İlki düz. Sonra bir ters, bir düz. Tekli lastik çalışması yapıyorum. 16 ilmeğimizi tekli lastik olarak bir düz, bir ters örüyorum. Hiç dikişimiz olmayacak. Bütün patiyi bu şekilde misinalı şişle dikişsiz olarak öreceğiz ve bitireceğiz. Bakın 16. ilmeğim ters ördüm ve bitti. Şimdi diğer 16 ilmeği öreceğim. Şişimi geliyorum. Bakın buraya aldım. Burayı çekiyorum rahat örebilmek için. En son ters örmüştük. Şimdi devam ediyoruz. Sıradaki ilmeğim düz. Yine buradaki ipimi biraz böyle sıkıca tutuyorum ki şurası bol kalmasın. Sonra yine bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bu şekilde sıramızı tamamlayacağız. Düzle başlamıştık ilk ilmeğimize. Şimdi son ilmeğimizin tersle bitmesi lazım. Bakın. Bir ters, bir düz ve tersle bittik. Evet, kurulumu yaptık. Şurayı hemen sıkıştırıyorum. Şimdi şu örecek olduğum ilmekleri yine şişimin ucuna alıyorum. Örecek olduğum şişi de boşa alıyorum. Şimdi tekrar başlıyoruz. İkinci turumuz bakın. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Tekli lastiğimizi örüyoruz. Düzün üzerine düz, tersin üzerine ters. Evet, ilk 16 ilmeğim bitti. Şimdi diğerini öreceğim. Örecek olduğum ilmekleri şişimin ucuna alıyorum. Örecek olduğum şişi de boşa çıkartıyorum. Bakın bu payımız hep burada duruyor. O yüzden hiç karıştırmıyoruz. En son ters örmüştüm. Bakın sıradaki ilmek düz zaten belli. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Hep aynı şeylerin tekrarını yaparak patiğimizin lastik kısmını istediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğiz arkadaşlar. Şu turu da tamamlayayım. Sonra aynı şeylerin tekrarını yaparak devam edeceğiz. Bakın 16 ilmeğimi ördüm.
Ve ikinci turu da tamamlamış oldum. Yine örecek olduğum ilmekleri şişimin uç kısmına taşıdım. Örecek olduğum şişi de şöyle boşaldım. Şu ipimi biraz sıkı tutarak, bakın ilk ilmek düz, sonra bir ters bir düz, bir ters bir düz olacak şekilde örüyorum. Sanırım anlaşılmıştır. Hep aynı şeylerin tekrarını yapıyoruz. 5 şiş kullanmak yerine misinalı, uzun bir misinalı şişle beraber bu şekilde örgümüzü çok rahatça örebiliyoruz. Bakın 16 ilmek bitti. Şimdi örecek olduğum ilmekler burada, hemen şişimin ucuna aldım. Örecek olduğum şişi de boşa çıkarttım ve tekrar örgüme devam ediyorum. Evet, 3 turu bitirmiş oluyoruz. Bu şekilde uzunca bir lastik çalışması yapacağız. Aslında bunun ne kadar uzun olacağını arkadaşlar kendiniz karar verebilirsiniz. Bakın tamamlamış oldum. Gördünüz mü? Bütün bir örgü örüyoruz. Bakın hiç açıklık da yok. Gayet düzgün. Şimdi 1 2 3 tur tamamladık. Ben patiğin birini örmüştüm. Bakayım kaç tur örmüşüm. 2 4 6 8 10 12 14 16 tur boyunca örmüşüm. Hatta 17 mi, bir daha sayayım. 2 4 6 8 10 12 14 16. Evet, 16 tur boyunca, bakın ne kadar esnek ve güzel. Eğer daha uzun yapıp katlamak isterseniz arkadaşlar 16 yerine 26 tur boyunca, 26 sıra boyunca örerseniz şöyle düzgün katlanan bir patik de olmuş olur. Ben çok öyle patikler ördüğüm için bu kez bu şekilde katlanmayan bir patik çalışmak istiyorum. O yüzden böyle yaptım. Evet, 16'yı tamamlayalım. Şimdi 3 tur örmüş olduk. 13 tur daha örelim. Sonra birlikte devam edelim. Arkadaşlar tam 16 sıra ördüm. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Artık lastik kısmımız bitti. Şurası bizim tur başlangıcımız. Şimdi tur başlangıcından itibaren örmeye başlayacağız. Artık bu burun kısmını öreceğiz. Evet, başlayalım. Tur başlangıcından itibaren artık haroşa örgülerle örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ilmek bir kenarda kalacak. Bakın 2 4 5 ilmek şurası orta kısmımız. Buranın 5 ilmeğini de örüyorum. 1 2 3 4 5. Şimdi şu diğer taraftan da 5 ilmek alacağım. Tam 10 ilmekle beraber orta kısmımızı öreceğiz. Bakın 3 5 ilmeği buradan şöyle ayırıyorum. Buradan da 5 ilmeğimizi ayıralım. 2 4 5. Bakın. Evet. Artık şu 10 ilmeği öreceğiz. Şimdi 5'ini örmüştük. Diğer 5'i de örelim. Haroşa örgülerle toplamda 10 ilmek örmüş oluyoruz burun kısmımız için. Bakın 2 4 6 8 10. Geri dönüyoruz. Şimdi bu 10 ilmeği, ilk ilmek boş, diğer ilmekleri
haroşa örgü olarak örüyorum. Ördüm, tekrar geri döndüm. Bakın ilk diş haroşa örgümüz oluştu. Bu haroşa örgümüzü arkadaşlar tam 8 diş öreceğiz. Bakın yine ön kısımda ilk ilmek boş, diğerlerini haroşa olarak örüyorum. Geriye dönüyorum. Tekrar ilk ilmek boş, sonraki 9 ilmeği haroşa örgü olarak örüyorum. 2 diş haroşa boyunca örmüş olduk. Bakın. Bunu 8'e tamamlayalım ve devam edelim. Tam 8 diş haroşa boyunca ördüm. Bakın 2, 4, 6, 8. Şimdi yine örgümün düz tarafında bu 10 ilmeğimi haroşa örgüyle örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5'ini ördükten sonra bakın şöyle misina boşluğu bırakıyorum. Sonra diğer 5 ilmeği örüyorum. 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 ilmeği örmüş olduk. Şimdi arkadaşlar şurası arka ortamızdı. Bakın. Burası arka ortamız. Şurası ön ortamız ve 8 diş haroşa boyunca örmüş olduğumuz örgümüz var. Şimdi bunların her birinden birer ilmek çıkartacağız. Kendi şişinizle ya da şöyle bir yardımcı şişle de bunu çıkartabilirsiniz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bunu böyle çıkardıktan sonra şimdi bu 8 ilmeği de örüyoruz. Yine haroşa örgülerle beraber. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 ilmeği ördük. Şuradan ben bir ilmek çıkartıyorum. Bakın hemen şu aradan şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Şöyle çapraz yaparak bunu gizli artırma olacak şekilde örüyorum. Ört. Şimdi sıra sonunda 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmeğim var. Bu 11 ilmeği de örerek turu tamamlıyorum. Hep haroşa örgü örüyoruz. Evet, turu tamamladım. Bakın şimdi. Diğer tarafta da aynı işlemi yapacağız. Önce 11 ilmeğimi örüyorum. 1, Şimdi turu tamamlayacağız. Haroşa örgü örmemiz gerekiyor. O yüzden arkadaşlar misinalı şişle dönerek örgü örerken haroşalı örgü örmek istediğimizde bir tur boyunca düz, bir tur boyunca da ters örgü örmemiz gerekiyor. O yüzden yeni tura başlarken ters örgülerle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmeğimi ördüm. Ne dedik? Şurada bir ilmeğimiz vardı. Bu ipi böyle çıkartıp çeviriyorduk ve bunu gizli artırma olarak örüyorduk. Bununla 12 yaptı. Şimdi 8 ilmek de buradan çıkaracağız. Hemen çıkartalım. 1, 2,
3 4 5 6 7 ve buradakiyle 8. Yine ters örgülerle buradaki 8 ilmeği örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8'i ördükten sonra devam ediyoruz. Burada da 5 ilmeğimiz var. Bu 5 ilmeği öreceğiz. Şunu şöyle alalım arkadaşlar. Şöyle örelim. 8. ilmeği yani. Bunu böyle örelim. Sonra 5 ilmeği. 1 2 3 4 ve 5. Evet, bütün ilmeklerimizi çıkarmış olduk. Bakın, arka ortamız ve ön ortamız. Devam ediyoruz. Turumuz burada bitecek. O yüzden ters örgülerle örmeye devam edeceğiz. Misinamı boşa aldım ve örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. 25 ilmek bir sağ tarafta, 25 ilmek de diğer sol tarafta, toplamda 50 ilmeğimiz var. Şimdi yine turumuzu tamamladık. Haroşa örgü örmeye devam edeceğiz. O yüzden şimdi tersle turu tamamladık. Sıra düzde. Bir tur boyunca bakın düz örgülerle örüyorum ki yine haroşa örgü elde etmiş olayım. Bakın 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Bir diş haroşa boyunca ördük. Şimdi ikinci dişi örüyoruz. Evet, 25 ilmeğimi haroşa örgülerle, düz örgülerle örüp turumu tamamlıyorum. Bir tur boyunca düz, bir tur boyunca ters örgü olarak ördüğümüzde bir diş haroşa örgü elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi düz örgülerle turumu tamamladım. Tur başındayım. Şimdi ters örgülerle örmeye başladığımda haroşa dişimde oluşmuş olacak. Bakın.
Gördünüz mü? İkinci diş haroşa örgüm oluşmuş oldu. Arkadaşlar bu şekilde toplamda 5 diş haroşa örgü elde edene kadar örelim. Sonra taban kısmıyla devam edelim. Evet, haroşa örgülerle beraber tam 5 diş haroşa boyunca var olan 50 ilmeğimi ördüm ve turumu tamamladım arkadaşlar. Bakın 1 2 3 4 5. Şimdi tur başlangıcının olduğu yerdeyiz. Burada da şöyle bir şey yapalım rahat çalışabilmemiz için. Şu 5 ilmeği tur başından şöyle ayırdım misinamla. Şura böyle duracak. 5 ilmeği de buradan ayıracağım. 1 2 3 4 5. Onu da buradan şöyle ayıralım. Burası bizim topuk kısmımız ve burada 10 ilmeğimiz duracak. Bu böyle dursun. Şimdi tur başlangıcından itibaren en son ters örgülerle örgümü örmüştüm. Şimdi düz örgüyle beraber örüyorum. 1 2 3 4 5. Bakın burada 2 4 6 8 10 tane oldu. 5'ini ördük. Şurası tur başlangıcımız. 5'i burada duruyor. Şimdi şu misinamızı boşa alalım. Şura şöyle dursun ve örmeye devam edelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Bakın burası da burun kısmımız olacak. Şu 5 ve yanındaki 5. Devam ediyorum. 16 17 18 19 20. Tam burun ortasına gelmiş oldum. Şimdi geri dönüşler yapacağız arkadaşlar. Bakın nasıl yapacağız. Şunu hemen şöyle boşa aldım. 5 ilmek ördük. 5 ilmeğimiz daha var burada. Evet, düz örgülerle bakın. 1 2 3 4 ilmeği ördüm. 5. ilmekle 6. ilmeği şöyle birlikte örüyorum ve geri dönüyorum. Bunu yardımcı şişle de yapabilirsiniz isterseniz. Şöyle bir küçük şişiniz varsa. Bakın 1 ilk ilmeği boşa aldım. Sonra 2 3 4 5 ilmeği ördüm. Devam edeceğiz. 10 ilmek var. Tam burun kısmının ortasındayız. Altı, 7, 8, 9 ilmek ördüm. 2, 4, 6, 8, 9. 10. ilmek ve 11. ilmek. İkisini birlikte örüyorum. Ve geri dönüyorum. Hep aynı şeylerin tekrarını yapacağız. Şunu boşa alalım. Geldim. İlk ilmeği boş aldım. 2 3 4 5 6 7
8, 9 ilmek ördüm. Bakın 10. ilmekle şuradaki 11. ilmeği, ikisini birlikte ördüm ve geri döndüm. Yine yardımcı şişle devam edelim, daha rahat oluyor. İlk ilmek boş, sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ördüm. Bu 10. ilmeği, bakın şimdi 10 ile 11. ilmeği birlikte öreceğim. Şu 10. bu da 11. ilmeği. Bakın geldim, şöyle ikisini birlikte ördüm ve geri döndüm. Artık tabanı örmeye başladık arkadaşlar. Bakın şunu yapıyoruz. Şu anda şuradayız. Geri dönerek taban kısmımızı şöyle öreceğiz ve bitireceğiz. Bir kez daha göstereyim, sonra bu şekilde örüp tamamlayacağız. İlk ilmeği boş aldım. Sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ördüm. Bakın 10. ilmekle 11. ilmek kaçmış, onu düzelttim. İkisini şöyle birlikte ördüm. Bakın gördünüz mü? Taban dönmeye başladı ve geri döndüm. Hep aynı şeylerin tekrarını yapacağız arkadaşlar. Şurada 10 ilmek kalacak. Şu kenardaki ilmeklerimiz sıfırlanana kadar. Bir kez daha göstereyim. Bakın ilk ilmek boş. Sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmeği ördüm. 10. ilmeğim ve 11. ilmeğim. İkisini birlikte ördüm ve geriye döndüm. Evet, bu şekilde ilmeklerimizin tamamını örüp tamamlayalım. Arkadaşlar, taban kısmımı örerek geldim. Bakın hem sağda hem solda ikişer tane ilmeğim kaldı. Bunları da beraber örerek bitirelim. En son 2 ilmeği birlikte ördüm ve geri döndüm. Ardından ilk ilmeği boşaldım. Sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ördüm. 10. ilmekle yanındaki bu 11. ilmeği birlikte örüyorum. Evet, geri döndüm. İlk ilmek boş, ardından 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ördüm. Bakın 10. ile 11. ilmeği birlikte ördüm. Bir ilmek kaldı. Geriye döndüm. İlk ilmek boş. Sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ördüm. 10 ile 11. ilmeği birlikte ördüm. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Geri döndüm. İlk ilmek boş. Ardından 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ördüm. Bakın son bir ilmek, 10. ve 11. ikisini birlikte ördüm. Bu kısmı bitirdik. Geriye döndüm. İlk ilmek boş, ardından 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ördüm. 10. ve 11. ilmek.
Burada da ilmeklerim böylece bitmiş oldu. Bakın, gördünüz mü? Şimdi arkadaşlar, taban kısmımız bitti. Bakın, 10 ilmek burada, 10 ilmek burada var. Şöyle yapalım. Şöyle örgünün tersini çevirelim. Şöyle şişi içeriden göndereyim. Kesim yapacağız. Bunu iç taraftan yapalım ki düzgün bir kesim olmuş olsun. Evet. Şimdi örgümüzün iç tarafından şöyle 10 ilmeği, biri bir şişte, biri diğer şişte olacak şekilde yan yana getirdim ve üçüncü bir şiş yardımıyla kesim yapacağım. Bakın, bir şişten, bir diğer şişten 2 ilmeğe birlikte battım, ikisini birlikte ördüm, şişten çıkarttım. Bu benim kesim ilmeğim. Şimdi geliyorum sıradaki ilmeklere, bir şişten, bir diğer şişten battım, ikisini birlikte ördüm, ilmekleri şişten çıkardım. Şimdi arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerine geçirdim. Yine aynı şeylerin tekrarı, bir şişten, bir diğer şişten battım, ikisini birlikte ördüm, arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. 10 ilmeği bu şekilde keserek bitiriyoruz artık. Bir şişten, bir diğer şişten ikisini birlikte örüp sonra arkadaki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyoruz. Son 2 ilmeğim kaldı. Bir şişten, bir diğer şişten ikisini birlikte ördüm, arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim ve son ilmeklerim, bir şişten, bir diğer şişten battım, ikisini birlikte ördüm, arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Şimdi şu ipimi biraz uzun bırakarak kestim ve şöyle çıkarttım. Şimdi tığımın yardımıyla bunu burada sabitleyeceğim. Bakın, geliyorum, hemen şuradaki haroşanın içerisine battım ve sabitledim. Sonra birkaç kez yürüterek temizleyeceğim. Evet, patiğimizi ördük, bitirdik. İsteyen arkadaşlar bağcık çalışması yapabilir. Ben bir bağcık çalışması yaptım. Onu da göstereceğim. Şunu da temizleyelim. Başlangıç ipimiz. Şöyle tığımın yardımıyla örgülerimin arasından girdim. Evet. Bunun da fazlasını kestim ve patiğimiz bitti. Şimdi düz tarafını çevirelim. Bakın, böyle güzel bir patik çalışmış olduk. Şimdi arkadaşlar, ben bir bağcık çalışması yaptım. Eğer dilerseniz siz de bir kordon bağcık yapabilirsiniz. Hemen nasıl yapıldığını göstereyim.
Kordon bağcık çalışması bu arkadaşlar. Aslında birçok çalışmamızda bunun nasıl yapıldığını gösterdim. 3 ilmek ya da 4 ilmekten oluşacak şekilde yapabilirsiniz. 3 ilmekten yapmak istiyorsanız biraz daha böyle ince bir kordon olur. 3 ilmekle başlarsınız. Eğer 4 ilmekle yapmak isterseniz biraz daha dolu dolu olur. Ben 4 ilmekle yaptım. O zaman da 4 ilmek şişimizi atıyoruz. Bakın ilmeğimin başlangıç yeri burada. Hiç geri dönmüyorum. Şöyle şişimin diğer ucunu alıyorum. Bu çalışmayı yapmak için bizim mutlaka böyle iki ucu açık şişlere ihtiyacımız var. Yine 3 numara 3,5 numara örgü şişi kullanarak bunu örebilirsiniz. Bakın ilk ilmekte dahil düz örgülerle 4 ilmeğimi ördüm. Eğer 3 ilmekle yapacaksanız 3 ilmek öreceksiniz. Evet, ben 4 ilmekle başladığım için 4 ilmeği ördüm. Geri dönmek yok. Şişin ucuna tekrar ilmekleri alıyorum. Bakın ipim burada. Yine 4 ilmeği düz örgü olarak örüyorum. Bakın bağcık oluşmaya başladı. Yine ilmekleri şişin ucuna aldım. Bakın ip hep burada. 4. ilmekte. İpi şöyle kendime doğru alıyorum. Ve ilk ilmekten tekrar örmeye başlıyorum. İlk ilmeği de hep örüyoruz. Boş almıyoruz. Bakın 4 ilmeği ördüm. Tekrar şişin ucuna ilmekleri aldım. İp 4. ilmekte. Ama ben 1. ilmekten yine başlıyorum örmeye ve 4 ilmeği örüyorum. Evet, bakın kordonumuz oluşmaya başladı. Şöyle bir kordon bağcık örüyoruz. Bunu arkadaşlar bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim. Sonra birlikte kapatılışını da nasıl yaptığımı göstereyim. Evet, bakın bağcığımı ördüm. Kaç santim uzunluğunda ördüm hemen söyleyeyim. Tam 35 santim uzunluğunda bir bağcık çalıştım arkadaşlar. Bakın 35 santim. Şimdi kapatacağım. İlmeklerimi şişten tığa alacağım ve kapatacağım. Bakın. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi tığa aldım. Ve şöyle dördünü birlikte ördüm. Bir zincirle sıkıca sabitledim. Bakın başlangıcımızda da böyle bir ipimiz var. Bitişte de böyle bir ipimiz var. Şimdi bunu patiğimize geçirelim. Sonra iplerini temizleyelim. Şu patiğimizin ön orta kısmı, bakın şuradan bağcık geçirmeye başlayalım. Şuradan alalım. Yine tığımın yardımıyla bu uzun bıraktığım ipi kullanarak bağcığımı geçiriyorum. Bakın gayet rahat bir şekilde bağcık geçiyor. Şöyle belirgin aralıklarla bağcığımı başlangıç noktamın olduğu yere kadar bu şekilde yürütüyorum. Bakın. Evet, bağcığımı geçirdim. Şimdi bakın. Kordon çalışmamın şöyle içerisine giriyorum. Tam tepeden şuradan tığımla dışarı çıkıyorum. Bu ipimi böyle içeriye alıyorum. Ama alamadım. Tekrar bakın. Şuraya çıktım. Tepe noktasına.
kez daha deneyelim. Evet, bu sefer oldu. Evet. İçeriye aldım. Şimdi fazla olan ipi keserek temizliyorum. Bakın tertemiz oldu. Aynı şeyi burada yapalım. Umarım bunu tek seferde başarabilirim. Bakın tepeye çıktım. Ve içeriye doğru. Evet, bu sefer tek seferde oldu. Çektim ve fazla ipimi keserek temizliyorum. Evet arkadaşlar, patiğimiz tamamıyla bitmiş oldu. Şimdi ne kadar büyüklükte bir patik ördük hemen söyleyeyim. Bakın tam 10 santim, hatta 10,5 santim, yani 0-1 yaşın giyebileceği büyüklükte şöyle güzel bir patik çalışması yapmış olduk. Hemen patik kalıbıma da geçirerek göstereyim. Bakın, görün nasıl güzel bir patik oldu. Bakın ne kadar güzel oldu. Ben bağcığını şöyle yaptım, değişik görünmesi için. Şöyle sıktıktan sonra bir kez daha böyle yaptım ve geldim şu yanlardan geçirdim. Ön kısmı çok güzel göründü. İsterseniz siz de böyle kullanabilirsiniz. Böyle değişik olmuş oldu. Evet, bir anlatımın daha sonuna gelmiş oldum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı her zamanki gibi bekliyorum. Sırada ne var? Tulumumuzu örmüştük. Şimdi patiğimizi ördük. Buna bir de şöyle güzel bir şapka bence yakışır. Bakın, eğer patiğin biraz daha lastiğini uzatırsanız böyle katlanan bir çalışmada yapabilirsiniz. Eğer öyle yapmak isterseniz, ben lastik uzunluğunu 16 sıra yapmıştım. Siz 26 sıra yaparsanız güzel olur. Ama ben değişik olsun diye bunu böyle çalıştım. Evet, şapka, bere anlatımımda görüşebilmek dileğiyle sağlık, sıhhat, esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.